Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videolarda bahsettiğim gibi bugün elimden geldiği kadar sizlere kullandığım ekipmanları, bilgisayarımı kayıttayken kullandığım programlar olur, editi ve render'ı nasıl alıyorum, bunları tek tek elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağım, sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabi bu esnada bu sistemi kurarken yaşadığım problemleri, sistemsel olan problemleri de sizlere aktarıp en azından YouTube'a içerik üretecek arkadaşlar için en azından faydalı bir video olmasını umuyorum arkadaşlar. Ve buyurun gelin videoya gidelim. Ve evet arkadaşlar, öncesinde Softbox'a başlayalım. İki tane Softbox'ım mevcut. 50-70 boylarında ve bu iki Softbox'ımda 6400 Kelvin değerinde ışığa sahip. Bunu arkamda green screen varken videolarımda görmüşsünüzdür. Arkamda green screen oluyor genelde ve bu green screen'i Chroma Key teknolojisiyle arkamı saydamlaştırmak için kullanıyorum. Ve evet arkadaşlar, gelelim mikrofona. Mikrofonum da Blue Yeti'nin mikrofonu. Çoğu YouTuber bu markayı tercih ediyorlar mikrofon kullanmakta. Zaten şu anda piyasada fiyat performans olarak tercih edilen bir monitör. O nedenle öneriyorum size. Ve burada yine Plantronics'in Gamecom 380 kulaklığı mevcut arkadaşlar. Bu kulaklığı da ben genelde edit yaparken kullanıyorum. Ve burada Logitech'in Z300 modeli 5+1 hoparlörü mevcut arkadaşlar. Bu hoparlör sadece benim normal gündelik hayatta kullandığım bir monitör. Özür diliyorum, ses sistemi ve gerçekten bu ses sistemini yaklaşık 4-5 yıldır kullanıyorum. Belki fazlası bile vardır. O nedenle kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Ve gördüğünüz gibi monitörler arkadaşlar. Bu monitörlerde Asus'un VG245 serisi mikrofon monitör. 24 inç bir monitör bunlar arkadaşlar. Bu monitörü ben bölüm çekerken genelde oyunları biraz sonra göstereceğim. Game Capture karttan gelen görüntüyü direkt buradan kullanıyorum. Yani oyunları direkt bu monitörde oynuyorum. Bu monitörde ise programları çalıştırıp kayıttayken, çekimdeyken kontrol edebileceğim bir pozisyonda oluyor. Ve gelelim klavye ve mouse'uma arkadaşlar ve mousepad'ime. Klavye mouse setim Blody'nin B2100 serisi bir klavye mouse'u. Ben gerçekten memnunum bu klavye mouse'tan. Gayet ergonomik ve yumuşak bir yapıya sahip. Çok da fazla oyun oynarken sizi yormuyor arkadaşlar. Klavyesi de gerçekten ben bu klavyeye alışana kadar, bu mouse'a alışana kadar çok zorlandım. Daha önce normal bir mouse kullanıyordum. Ama gerçekten tutuşu olsun, diğer fonksiyonları olsun, tam açıklamalı olarak detayını bilmiyorum ama çok kullanışlı bir klavye ve mouse set. Öneriyorum bunu da arkadaşlar. Ve mousepad'imde Blody'nin large versiyonu bir mousepad. Altı şu şekilde, altı bu şekilde, üstü de bu şekilde arkadaşlar. Gayet normal, hani biraz yumuşak yapıya sahip, hani öyle çok böyle dizinizi, dirseğinizi koyduğunuzda öyle yorucu bir mousepad değil. En azından bileğinizi ağırtmayan bir model.
Ve geldim arkadaşlar kamerama. Kameram yine aynı şekilde çoğu YouTuber'ın kullanmış olduğu Logitech C920. Bu kamera 1080p 30 fps kalitesiyle video kaydedebilme özelliğine sahip. Yine aynı şekilde burada tripodum mevcut. Bu tripodu da piyasada yaklaşık 30 liraya 35 liraya bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve PlayStation 4'üm. Bu ilk çıkan versiyon gayet başarılı arkadaşlar. Ben senelerdir kullanıyorum. 2,5-3 yıldır kullanıyorum bunu. Gerçekten çok memnunum. Ve burada paralarım. Burada haftalık çekimlerim. Neler yapacağım, neler edeceğim. Onların notlarını tutuyorum arkadaşlar. Ve gelelim bilgisayara arkadaşlar. Bilgisayarımın kasası Frisbee'nin yanlış hatırlamıyorsam FC 9060G ya 9050G ya da 9060G bir versiyonu kasa kullanıyorum. Anakartım şöyle göstereyim. Anakartım MSI'ın B250 Gaming M3 versiyonu bir anakart kullanıyorum. İşlemcim yine i7 Intel i7 Kebilek 77 3.6 GHz frekansında kullanıyorum. Frekansa sahip bir işlemci. Stok fanını kullanıyorum. Intel'in kendi stok fanını kullanıyorum. Şu an için herhangi bir sıvı soğutma ve hava soğutmaya ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar, ama tabii ki kesinlikle performans için değiştirmeniz gerekiyor. Ve ekran kartım arkadaşlar. Ekran kartım da Asus Strix'in Gaming serisi. GTX 1060 6 GB 192 bit versiyonu bir ekran kartı. Ben genelde bilgisayarda oyunlarımı oynamıyorum. PlayStation 4 platformu üzerinden oynadığım için bana genelde edit ve render'da performans sağlasın diye şu anlık bunu kullanıyorum. Tabi Türkiye'deki fiyatlar da 1070-1080'lere dudak uçuklatacak fiyatlar olduğu için fiyat performans olarak önerebileceğim ekran kartlarından bir tanesi arkadaşlar. Ve burada USB çoğaltıcım var. 8 portlu bir USB çoğaltıcı. Anakarttaki USB'ler maalesef yetmiyor bizlere. Ve gelelim Elgato'nun HD60S arkadaşlar. Bunu alırken gerçekten çok dikkat etmelisiniz. Çünkü şöyle bir durum mevcut. Arkadaşlar maalesef Elgato'nun bir sürü versiyonu var ve bu versiyonlar gerçekten çok problemli. Yani şöyle problemli. Elgato Game Capture versiyonu, Elgato'nun Game Capture HD60 versiyonu ve HD60S versiyonları mevcut. Bunlar için HD60'da bir 3 saniyelik bir lag mevcut oluyor. Ama HD60S'i kullanırsanız bu lag maalesef sıfıra düşüyor ve ben HD60 alarak başta hata yaptım ve sonradan HD60S ile değiştirdim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, odamı, ekipmanlarımı elimden geldiği kadar sizlere tanıtmış oldum. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma da hemen abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bölümler devam ediyor. Çok yakında yepyeni bölümlerin devamıyla devam edeceğiz. Zaten Alexander devam ediyor. Üzerine PES 18'in açık betası geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Onu da sizlerle paylaşacağım. 16 Haziran tarihinde yanlış hatırlamıyorsam açık beta çıkacak ve biz de inceleme, hem oynayıp hem de inceleme sahibi olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, yepyeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.